Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kafelerde yediğimiz kaşık kaşık bu lezzetli meşhur tatlıyı sizler için hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve lezzetli, mutlaka deneyin. Evet, tarifimi hiç bekletmeden kremamı hazırlayarak hemen başlıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, ve şöyle tüm malzemeyi karıştıralım. 4 su bardağı soğuk süt, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Daha sonra ocağın üzerine alalım. Evet, şöyle koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebimizi pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Pişirmeye devam ediyorum. Altını kapatıyorum ve tencerenin kenarlarını topluyorum. Hava almayacak şekilde üzerini kapatarak soğumaya bırakıyorum. Üzeri için 200 gram sıvı kremayı ısıtmaya bırakalım. Bitter çikolatayı da şöyle iri iri doğruyorum. Hem üzerinde kullanacağım hem de eritmek için. Şöyle 200 gram da bitter çikolatayı ekleyerek eriyene kadar karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Şöyle soğutmayı bırakalım. 7 tane bardak kekim var. Şöyle ince ince doğruyorum. Dilediğiniz kekle hazırlayabilirsiniz. Evde kalan keklerle de yapabilirsiniz. Evet, elimle şöyle ufalayarak kaplara pay ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, en son kaşık yardımıyla şöyle bastırarak düzeltiyorum. Soğuttuğum kremayı hamur yoğurma aparatının haznesine alıyorum. Şöyle bir tur karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir paket krem şanti veya pasta kreması ekleyelim ve karıştıralım. 1 su bardağı soğuk sütü de azar azar ekleyerek kıvam alana kadar çırpalım.
Evet, gördüğünüz gibi kıvamı akışkan oldu. Tam istediğim gibi. İsterseniz sıkma poşetini, isterseniz de direkt kaplara pay edebilirsiniz. Evet, kalanları da şöyle sıkma poşetine alarak üzerlerine sıkıyorum. En son bir spatula yardımıyla üzerlerine eşit miktarda düzeltelim. Soğuttuğumuz çikolata sosunu da üzerlerine pay ederek gezdirelim. Evet, her tarafına gelecek şekilde çikolataları yayalım. Evet, kalan çikolataları da şöyle üzerlerine bolca serpiyorum. En az buzdolabında 3 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, ben 1 saat sonra sizler için ikramı hazırlıyorum. Kıvamı ve lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, üzerlerini kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Evet, diğerlerini de ertesi gün sizler için ikramı hazırlıyorum. Kıvamı biraz daha koyulaştı ve lezzeti daha çok oturdu. Evet, bu tatlıyı mutlaka deneyin. İsterseniz porsiyonluk, isterseniz bu şekilde kaşık kaşık ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.